İhtiyaç nedeniyle tahliye davası nedir? Neden açılır? Bu ihtiyaç nedeniyle tahliye davalardan önce ihtarname çekilmesi gerekiyor mu? Burayı kendimiz oturmayıp yeniden kiralayabilir miyiz? Bir hafta aradan sonra yeni bir konuyla karşınızdayız. Bu hafta ihtiyaç nedeniyle tahliye davasını konuşacağız. Güncel bir konu. Adliyelerde genellikle tahliye, kira artışı, benzeri davalar açıyor ya da boşanma davaları. Evet, boşanmadan sonra artık en çok başvurulan dava türlerinden biri tahliye. Çünkü günün ekonomik koşulları ev sahipleriyle kiracıları karşı karşıya getiriyor. Ya tahliye davası açıyor ev sahipleri ya da kira bedelinin tespiti davası açmak durumunda kalıyor. Her iki tarafı da anlamakla beraber işimizin çok zor olduğunu bir kere daha söylemem gerekiyor. Evet. Evet, hazırsanız başlıyorum sorulara. Başlayabiliriz tabii ki. İhtiyaç nedeniyle tahliye davası nedir? Neden açılır? Şimdi 6098 sayılı Borçlar Yasası'nda düzenlenmiştir. Tahliye davaları ne şekilde açılacağı, kimler tarafından açılacağı 350 ve 351. maddede belirtilmiştir. Evet. Yeni malik, yani yeni iktisap eden kişi tarafından açılabileceğini söyler. Yani halef-selef ilişkisi kurulur eski malikle ve yeni malik de bu davayı açabilir. Anladım. Peki ihtiyaç nedeniyle tahliye davası kimler tarafından açılabilir? Kiraya veren tarafından açılabilir, malik tarafından açılabilir, intifak sahibinin de açabileceği yönde Yargıtay kararları bulunmaktadır. Yeni iktisap eden malik tarafından açılabilir. Yeni iktisap eden malik? Yani gayrimenkulü satın alan, sonradan satın alan malik tarafından açılabilir. Paylı mülkiyette paydaşların çoğunluğu tarafından bu dava açılabilir ya da el birliği mülkiyetinde topyekün açması gerekir. Peki ihtiyaç nedeniyle tahliye davasının bir süresi var mıdır? Burada belirli ve belirsiz süreli kira sözleşmeleri arasında bir ayrım yapmak gerekir. Evet. Belirli süreli kira sözleşmelerinde kontrat bitim tarihinden itibaren bir ay içerisinde bu davanın açılması gerekiyor. Anladım. Belirsiz süreli kira sözleşmeleri ise 6 aylık dönemler halinde uzuyor. Burada 3 ay öncesinden iddianame çekmek suretiyle yine bir ay içerisinde dava açarak bu hakkımızı kullanabiliriz. Yeni malik tarafından, yeni iktisap eden malik tarafından ise satın alma tarihinden itibaren bir ay içerisinde iddianame çekerek kiracıya bu durum bildirilir. Ama burada önemli olan bir husus var. Bir ay içerisinde her ne kadar iddianame çekmek gerekir diyorsak da Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre bir ay içerisinde kiracıya bu iddianamenin ulaşmış olması gerekiyor. Anladım. Aksi takdirde eline geçecek yani. Bir ay içinde eline geçecek. Evet. Burada yeni malikin 2 tane seçimlik hakkı oluyor. Ya kontrat bitim tarihini kullanabilir. Kontrat bitim tarihi daha erken bir tarihse onu kullanabilir. Bir ay içerisinde dava açması gerekiyor kontrat bitim tarihinden itibaren. Ya da 6 ay beklemeli. İktisap tarihinden itibaren 6 ay beklemek suretiyle tahliye davası. Evet. İhtiyaç sebebiyle tahliye davası açabilir. Bu ihtarnamede ne yazıyoruz biz? Yani ihtiyaç nedeniyle ya da yani yeni malik olduğunu. Yeni malik mesela. Yeni malik nasıl ne yazacak mesela? Ben bu gayrimenkulü şu tarihte satın aldım. Kendi ihtiyacım sebebiyle kullanacağım. Bunu ya kontrat bitim tarihinden itibaren ya da işte 6 aylık süre vermek suretiyle şu nokta tarihinden itibaren evi tahliye etmeniz, aksi takdirde daha yasal yollara kirayı da şuraya yatırmanız. Kira için tabii IBAN bildirmek gerekiyor. Evet. Peki bu ihtiyaç nedeniyle tahliye davalardan önce ihtarname çekilmesi gerekiyor mu? Belirli süreli sözleşmelerde ihtarname zorunluluğu bulunmamaktadır. Orada sadece bir aylık süreye riayet etmek gerekiyor. Belirsiz süreli, az önce de söylemiştim, sözleşmelerde 3 ay öncesinden ihtarname çekmek gerekiyor. Yeni iktisap sebebiyle açılacak olan tahliye davalarında da yine o bir aylık süre içerisinde ihtarname çekmek, hatta bu da yetmiyor, bunu kiracıya ulaştırmak gerekiyor. Peki ihtarnameyi çektik, davayı açtık, kişiyi tahliye ettik. Burayı kendimiz oturmayıp yeniden kiralayabilir miyiz? Burada kiralama yasağı var. Yani 3 yıllık kiralama yasağı var kiralayan tarafına. Nedir? Yani 3 yıl boyunca kiralayan, eğer ihtiyaç sebebiyle kiracıyı tahliye ettiyseniz 3 yıl burayı kiraya veremiyorsunuz ya da kiraya verirseniz kiracı size dava açarak 12 aylık, en az asgari 12 aylık kira tutarında tazminat talep edebilir. Ama tabii ki burada önemli bir husus var. Evet. Bazen karşılaşıyoruz. Bizim müvekkiller aleyhine de böyle davalar açılabiliyor. Burada bana ihtarname çekti, ben de tahliye ettim. Bunu kabul etmiyor Yargıtay. Diyor ki
tahliye davası neticelenmiş. Hatta bu tahliye davası icraya konu edilmiş olması gerekiyor. İcra ile tahliye edilmiş. Evet, icra yoluyla tahliye edilmiş olması şartı aranıyor. Bence bu çok haksız. ağır. Evet. Yani iyi niyetli kiracılar, yani dava açılmasın, ihtarname geldi, ihtiyacı vardır ev sahibinin diye tahliye eden kiracıların burada hakkı gasp edilmiş oluyor. Tahliye ettikten sonra da 3 kat daha fazla kirayla başka bir yerden ev tutmak zorunda kalıyor. Evet, taşınma giderleri oluyor. Evet, daha yüksek kirayla muhtemelen. 5.000 lira kira öderken 25.000 lira kira ödemek zorunda kalıyor. Maalesef. Peki bu ihtiyaç nedeniyle tahliye davaları ne kadar sürüyor? Asgari 2 yıl. Yerel mahkeme ve istinaf süreci asgari en az 2 yıl. Tabii bizi sadece İstanbul'dan izlemiyor insanlar. Yani şehirden şehire değişmekle beraber asgari 2 yıl. Bir de buna arabuluculuk süreci eklendi. İşte 2023 Eylül itibariyle zorunlu arabuluculuk şartına tabi. O da size tabii belli bir zaman kaybettiriyor. Evet. Peki son sorum, görevli ve yetkili mahkeme hangisidir? Gayrimenkulün bulunduğu yer sürü hukuk mahkemeleri görevlidir bu davalar için. Anladım. Cevaplarınız için teşekkür ederim Melek Hanım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. İyi günler dileriz.